Bazı oyuncular top ayağına geldiğinde düşünmeye başlar. Sebastian Oldurheim sanki çözümü çok daha önceden görüyor gibi oynuyor. Çünkü onu farklı hissettiren şey teknik kapasitesi değil, oyunun akışını okuyuş biçimi. Topu kazandığı an bir sonraki aksiyonu düşünmeye başlıyor. Pası veriyor, yeniden boşluğa koşuyor ve birkaç saniye sonra ceza sahasının içinde bitirici olarak ortaya çıkıyor. Savunma çizgisi bir anlığına dengesini kaybettiğinde o boşluğu çoğu oyuncudan daha erken fark ediyor ve doğru zamanlamayla yaptığı koşular hücumun yönünü bir anda değiştirebiliyor. Oyunu sadece bireysel kalite üzerine kurulu değil, rakibi geçtiği anlarda bile başını yere eğip aksiyonu bitirmeye çalışmıyor. Asıl çözümü o boşalan alanın içinde arıyor. Üstelik bunu sadece tek bir bölgede yapmıyor. Oyunun temposu nereye kayarsa oraya uyum sağlayabiliyor. Çoğu hareketi gösteriş için değil, kendisine yeni bir açı yaratmak için yapıyor. Küçük yön değişimleriyle rakibin dengesini bozuyor ve bir anda şut koridorunu açabiliyor. Henüz 18 yaşında ama bazı kararlarındaki cesaret yaşıyla pek uyuşmuyor. Sebastian Oldurheim 18 yaşında 1.77 boyunda Norwich'in 2. seviye liginde Stabæk forması giyiyor ve güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro. Bir önceki videodaki Nisater ile aynı jenerasyondan. Stabæk'in lig düşmesiyle birlikte Nisater'de olduğu gibi Oldurheim için de bir fırsat doğdu. 16 yaşında bir alt ligde ilk 11 oyuncusu haline geldi. İlk sezonunda 26 maçta 6 gol 7 asistlik katkı verdi, 2 sarı kart gördü, 1984 dakika sahada kaldı. İkinci sezonunda ise 29 maçta 3 gol 5 asistlik katkı verdi, 1 sarı kart gördü, 1948 dakika sahada kaldı. Norveç'in 15'ten 19'a kadar bütün yaş altı takımlarında forma giydi. Sebastian Oldurheim, Stabæk altyapısından yetişen Norveç'in son dönemde çıkardığı en ilginç hücum profillerinden biri. Ana pozisyonu hücum hattının merkezi gibi görünse de oyunu tek bir role sıkışmış gibi hissettirmiyor. Bazen çizgiye yaklaşıyor, bazen iç koridorlara giriyor, bazen de tamamen topsuz koşularıyla hücumun yönünü değiştirebiliyor. Ve bu hareketlilik sayesinde sadece top isteyen değil, oyunun her bölümüne dokunmaya çalışan bir oyuncuya dönüşüyor. Fiziksel olarak dominant bir profil gibi görünmese de ilk adımı ve ritim değişimleri sayesinde temaslardan çok rahat çıkabiliyor ve belki de en dikkat çekici kısmı oyunu yaşından çok daha olgun hissettiriyor. Tam burada şu bilgiyi de paylaşmak isterim. İzleyeceğiniz bütün kesitler 16-17 yaşına ait. Güncel sezonda 18 yaşındaki performansı hakkında video sonuna doğru bir bölüm olacak. Oyununda ilk dikkat çeken şeylerden biri topu ayağından çıkardıktan sonra bile aksiyonun içinde kalmaya devam etmesi. Çünkü birçok oyuncu pası verdikten sonra durur. Oldurheim oyunun bir sonraki hareketini arıyor. Özellikle 3. bölgede tek pas bağlantılarında çok doğal görünüyor. Topu kontrol edip ritmi yavaşlatmak yerine hücumun akışını canlı tutmaya çalışıyor. Pres yaparken bile rastgele koşmuyor, rakibin çıkış açısını kapatıyor. Ve tek bir doğru baskıyla topu kazanan kendisi olmasa bile hücumun yönünü tamamen değiştirebiliyor. Rakibini geçtiği anlarda bile ilk düşüncesi bireysel aksiyonu zorlamak olmuyor. Kafasını kaldırıyor ve boşalan alanı aramaya başlıyor. Ve bazen onun yaşındaki bir oyuncunun cesaret edemeyeceği küçük dokunuşlar pozisyonu yoktan var etmesini sağlıyor. Kenar bölgelerde de oldukça rahat görünüyor. Özellikle iki ayağını da kullanabilmesi pas açılarını ciddi şekilde genişletiyor. Bu da onu daha zor okunur hale getiriyor. Oldurheim'in oyunu sadece bireysel kalite üzerinden ilerlemiyor. Sürekli bağlantı arıyor, topu ayağında fazla tutmadan takım arkadaşlarını da aksiyonun içine sokabiliyor. Belki de onu bu yaşta özel yapan şey tam olarak burada başlıyor. Çünkü Oldurheim sadece top isteyen bir oyuncu gibi görünmüyor. Oyunun temposunun içinde kalmaya çalışan, sürekli yeni çözüm arayan bir oyuncu gibi hissediliyor. Ve tekrar hatırlatmak isterim, bu hissiyat 16-17 yaşındaki kesitlerden geliyor. Şimdi oyuncunun yaratıcılığını daha iyi anlamak için paslarını biraz daha detaylı inceleyelim. Açtığı ortalarda iki ayağını da kullanabildiğinden bahsetmiştik. Çoğu genç oyuncu bu bölgelerde topu ceza sahasına rastgele göndermeye çalışır. Oldurheim ise orta açmadan önce savunmanın nasıl yerleştiğine bakıyor, bu da son kararını çok daha değerli hale getiriyor. Sadece kenar bölge olmak zorunda değil, savunma çizgisi hareket ettiği anda Oldurheim boşluğu çok erken fark ediyor ve topu savunmanın tam kırıldığı saniyede bırakabiliyor. Bu yaşta bu sakinlik gerçekten çok dikkat çekici. Şimdi bu pozisyonda biraz durdurmak istiyorum. Çünkü bazı paslar daha top ayağından çıkmadan bile farklı hissettiriyor. Bu pozisyonda sadece genç olan oyunculardan bahsetmiyorum. Çoğu oyuncu ya 9 numaralı Diabate'nin önüne bırakmaya çalışır ya da yukarıdan gelen arkadaşına bırakmaya çalışır. Ama tahmin edin Oldurheim ne yapıyor? Sol aşağıda gördüğünüz 21 numaralı Nisater'e veriyor pası. Bu gerçekten hem saha görüşü isteyen hem de cesaret isteyen bir hareket. Paslarında dikkatimi çeken şey sadece teknik kalite değil. Her seferinde farklı bir çözüm bulmaya çalışması. Bazen koşu yoluna bırakıyor, bazen savunmanın arasında oynuyor, bazen de tek dokunuşla bütün yönü değiştiriyor. Hiç öyle ezber bir pasör gibi görünmüyor. Çünkü Oldurheim yaşını aldırmadan çoğu oyuncunun bakmadığı boşlukları arıyor. Ve oyununda sürekli tekrar eden bir detay var. Top ona geldiğinde ilk düşündüğü şey güvenli seçenek değil. Oyunun açılabileceği boşluk. Ve bazen bütün hücumun yönünü değiştiren şey sadece tek bir pas olabiliyor. Bu yüzden Oldurheim'i izlerken sıradan bir genç oyuncu izlediğimi hissetmiyorum. Teknik olabilir, çevik olabilir, yaratıcı olabilir. Ama onu gerçekten farklı hissettiren şey oyunun çözümünü çok erken görebilmesi. Oldurheim'in topsuz oyunu en az top ayağındaki kadar dikkat çekici. Özellikle savunma çizgisi öne çıktığında boşluğu çok hızlı
hızlı hissetmeye başlıyor. Ve doğru zamanlamayla yaptığı koşular rakip savunmayı cezalandırmaya yetiyor. Üstelik bu koşular sadece kendi skor tehdidini oluşturmuyor. Savunmayı peşine çektiği anda hücumun bütün yapısı değişebiliyor. Çünkü rakip savunma geri koşarken takım arkadaşları için yeni alanlar açılıyor. Daha etkileyici tarafı ise bunu sadece geniş alan bulduğunda yapmaması. Yerleşmiş savunmaların içinde bile boşluğu hissetmeye devam edebiliyor. Koşularında dikkat çeken şey sadece hız değil. Savunmanın ne zaman dengesini kaybedeceğini hissedebiliyor ve tam o anda hızlanabiliyor olması. Yani sadece hız değil de doğru zamanda hızlanma. Bitiriş gelmese bile pozisyonun oluşmasını sağlayan şey yine hareketin zamanlaması oluyor. Oldurheim savunmayı sürekli karar vermeye zorluyor. Ve işte o savunma geri koşmaya başladığında Oldurheim boşluğu büyütmeyi çok iyi biliyor. Koşusu bazen doğrudan skorla bitiyorken bazen de bütün savunmayı üstüne çekip doğru pasla hücumun yönünü değiştirerek bitiyor. Bazı anlarda ise rakibin çözümü tamamen değişiyor. Çünkü Oldurheim ilk adımı attığında onunla aynı tempoda kalmak oldukça zorlaşıyor. Özellikle savunma arkasına yöneldiği koşularda rakipler çoğu zaman pozisyonu kaybettiklerini hissediyor ve çözüm ona faul yapmak haline geliyor. Ceza sahasına yöneldiği anlarda da aynı tehdit devam ediyor. Küçük yön değişimleriyle savunmanın dengesini bozabiliyor ve rakip müdahale zamanlamasını tamamen kaybedebiliyor. Böyle durumlarda da pozisyonu penaltıya çevirmeyi başarıyor. Ve bütün bunlar birleştiğinde Oldurheim sadece top ayağındayken tehlikeli görünen bir oyuncu olmaktan çıkıyor. Topsuz hareket etmeye başladığı anda bile savunmayı sürekli baskı altında hissettiren bir tehdide dönüşüyor. Oldurheim ilk hareketini yaptığı anda pozisyonun temposu bir anda değişmeye başlıyor. Çünkü büyük hareketler yapmasına gerek yok. Bazen tek bir yön değişimi ya da tek bir fake bile savunmanın bütün dengesini bozabiliyor. Rakip ilk adımı yanlış attığında ise Oldurheim boşluğu çok hızlı görmeye başlıyor. Ve bir anda kendisine yeni bir şut koridoru açılıyor. Ama en sevdiğim tarafı şu, rakibi geçtiği anlarda bile oyun onun için bitmiyor. Çünkü Oldurheim'ın driplingleri bazen gösterişli görünmese bile savunmayı sürekli yanlış karar vermeye zorluyor. Küçük fake'ler, küçük yön değişimleri ve rakip bir anda tamamen dengesini kaybediyor. Özellikle ceza sahasına yaklaşırken bu hareketlilik çok daha tehlikeli hale geliyor. Çünkü savunma geri çekildikçe Oldurheim yeni alanlar bulmaya devam ediyor. Ve bazı anlarda rakiplerin dengesi tamamen kayboluyor. Gol, asist çıkmasa bile duran top çıkıyor. Oldurheim yönünü değiştirdiği anda savunmacılar müdahaleyi ne zaman yapacaklarını kestiremiyor. Ve pozisyon bir anda kontrolden çıkıyor. Bu penaltı pozisyonunda da durum aynı. Rakip müdahaleyi yapmak istiyor ama Oldurheim çoktan rakiple top arasına bacağını koymuş bile. Ve bazen bitiriş, asist, faul gelmese bile pozisyonu hazırlama biçimi bile tek başına dikkat çekiyor. Çünkü kapalı görünen alanların içinden bile kendisine çıkış yolu bulabiliyor. Oldurheim'ın dripliklerinde sürekli hissedilen şey şu: rakibi geçtiği anda oyun bir anda hızlanmaya başlıyor. Hücum açılıyor, savunma paniğe kapılıyor. Ve pozisyon bir anda çok daha tehlikeli hale geliyor. Pozisyonları bitirmeye gelirsek bazı anlarda oldukça doğal bir bitirici gibi görünüyor. Özellikle savunma arkasına koştuğunda topu ayağından ne zaman çıkaracağını iyi hissediyor. Ve bu da pozisyonu oldukça sakin bitirmesini sağlıyor. Ceza sahası çevresinde ise top önüne düştüğü anda çok hızlı karar verebiliyor. Burada da tek dokunuşla pozisyonu doğrudan gole çeviriyor. Bazı bitirişlerinde özgüveni de oldukça net hissediliyor. Çünkü şut anında fazla düşünmüyor. Pozisyon oluştuğu anda direkt kaleyi zorlamaya çalışıyor. Ama Oldurheim'ın bitiriciliği şu an tamamen oturmuş gibi de görünmüyor. Özellikle kendi pozisyonunu hazırladığı anlarda final kararları bazen dalgalanabiliyor. Bazı anlarda acele ettiğini hissediyorsunuz ve pozisyonun hazırlık kalitesi bitirişin önüne geçiyor. Ama ilginç olan şey şu: bitiriciliği dalgalansa bile şut tehdidi oyununun büyük bir parçası olmaya devam ediyor. Çünkü sürekli kaleyi yoklamaya çalışıyor ve birçok pozisyonda kaleciyi reaksiyon vermeye zorluyor. Özellikle ceza sahası çevresinde fırsat gördüğü anda şutu denemekten çekinmiyor. Bu da onun hücum tehdidini driplingden sonra canlı tutan başka bir etmen oluyor. Ve belki de önemli bir detay burada ortaya çıkıyor. Çünkü bazı anlarda çok zor pozisyonlardan bile şut çıkarabiliyor. Bitiriş gelmese bile kendi şutunu yaratabilmesi oldukça değerli. Bu yüzden Oldurheim'ın bitiriciliğine bakarken tek bir sonuca odaklanmak çok doğru olmayabilir. Çünkü şu an gördüğümüz şey tamamen oturmuş bir bitiriciden çok ciddi skor tehdidi oluşturmaya başlayan ve hala gelişim aşamasında olan bir oyuncu. Oldurheim'ın güncel sezon görüntülerinde ilk hissedilen şey oyunun biraz daha sertleşmeye başlaması. Eskiden dikkat çeken fikirleri vardı. Şimdi o fikirler pozisyonların sonucunu daha doğrudan etkilemeye başladı. Ve özellikle birebirlerde çok daha kararlı görünüyor. Örneğin şu pozisyondaki netlik. Top ayağına gelir gelmez zayıf ayağıyla da olsa tam köşeye plasesini bırakabiliyor. Topsuz hareketliliği hala oyununun en değerli parçalarından biri. Savunma çizgisi bozulduğu anda pozisyonu çok hızlı şekilde cezalandırabiliyor. Ve pres anlarında artık daha direkt bir etki hissediliyor. Topu kazandığı anda hücumu tekrar hazırlamak yerine pozisyonu mümkün olduğunca hızlı bitirmeye çalışıyor. Bu da oyunun temposunu ciddi şekilde arttırıyor. Yön değiştirmeler, fake'ler dışında repertuarına çok güzel verkaçlar ekledi. İlk hareketini yaptığı anda rakiple top arasına çok iyi girebiliyor ve savunma karar vermekte geç kalıyor. Şut tercihleri hala zaman zaman dalgalanabiliyor ama artık çok daha fazla özgüvenle kaleyi yokladığı hissediliyor. Ve özellikle ritim bulduğu anlarda savunmalar üzerinde ciddi bir baskı kurabiliyor. Evet, belki hala tamamen oturmuş değil ama fazlasıyla heyecan verici bir profil. Maçın akışına etkilemeye başladığı anlar giderek artıyor ve 18 yaşındaki bir oyuncu için bu oldukça güçlü bir sinyal. Güncel sezonun istatistiğe yansıyan
Sebastian kısmı ise şöyle. Şu anda 6. maçlardan sonra hazırlıyorum bu videoyu. İlk 6 maçta 455 dakika sahada kaldı. 3 gol 5 asistlik katkı üretti. Takımı ise şu anda liderin 3 puan gerisinde 3. sırada. Aynı zamanda Olderheim'da ligin en değerli oyuncusu. Umarım Olderheim'ın önderliğinde sezon sonunda ait oldukları yere Norveç en üst seviye ligine yükselecekler. Sebastian Olderheim hakkında konuşurken tek bir özelliğin üzerine gitmek çok zor. Çünkü bir pozisyonda oyun görüşü öne çıkıyor, başka bir pozisyonda topsuz koşuları. Sonra bir anda çok dar bir alanda rakibini eksiltip oyunun bütün yönünü değiştirebiliyor. Ve bütün bunlar birleşince ortaya izlemesi gerçekten keyif veren bir oyuncu çıkıyor. Özellikle genç oyuncularda bazen hissedersiniz. Top onlara geldiğinde oyunun temposu değişmeye başlar. Olderheim bana sürekli bu hissi veriyor. Maçın uzun bölümlerinde sakin kalabiliyor. Ama bir anda yaptığı tek hareketle bütün savunmanın dengesini de bozabiliyor. Bu yüzden son dönemde kendisini oldukça fazla izlemeye başladım. Hatta Stabæk maçlarını sadece onun için açıyorum diyebilirim. Çünkü oyunun içinde sürekli çözüm arayan oyuncuları izlemek başka bir his veriyor. Ve Olderheim'in oyununda da sürekli bu arayış hissediliyor. Bazen doğru karar çıkıyor, bazen fazla zorluyor, bazen de pozisyon tamamen kayboluyor. Ama zaten 18 yaşındaki bir oyuncudan tamamen tamamlanmış olmasını da beklemezsiniz. Her şey tamamen oturmaz. Buna rağmen bazı anlarda seviyesinin çok daha yukarı çıkabileceğini düşündüren sekanslar ortaya koyabiliyor. Özellikle son dönemde oyununa daha fazla direkt etki etmeye başladığı da hissediliyor. Ve açıkçası birkaç yıl sonra nasıl bir oyuncuya dönüşeceğini gerçekten çok merak ediyorum. Sözleşmesi 31 Ağustos 2027 tarihinde sona erecek. Bu her ne kadar kulübünün elini biraz bağlıyor gibi görünse de altyapıdan yetiştiği için ve kulübe aidiyeti çok fazla olduğu için ben bunun pek bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ama kulübünün daha önce yapmış olduğu satışlar belki Olderheim'in maliyeti hakkında bize biraz fikir verebilir. Örneğin bir önceki videoda analizini çıkardığımız Nisater geçtiğimiz yaz Molde'ye satılmıştı. Nisater de Olderheim'la aynı jenerasyondan, fazlasıyla gelecek vadeden ve Avrupa'da çok konuşulan bir oyuncuydu. Piyasa değeri 2.7 milyon euro iken 2.3 milyon euroya satıldı. Ya da şu anda Bodo'nun forveti olan Kasper Hø. Ocak 2024'te güncel piyasa değeriyle aynı olan 700 bin euro bonservis bedeline satıldı. Ama yine yetiştirdikleri Antonio Nusa veya Gift Orban gibi daha önceki senelerde güncel piyasa değerinin 5-10 katına satılan örnekler de var. Ama tabii şu an kulübün bir alt ligde mücadele ettiğinde unutmamak gerekir. Nisater gibi son zamanlarda yapılan satışların biraz düşük görünmesinin sebebi muhtemelen bu. Tabii ki yanılıyor da olabilirim ama ben 3,5 milyon euroyu geçmeyen bir maliyeti olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda geçtiğimiz Ocak ayında bir üst ligden Rosenborg'un oyuncuya 15 milyon Norveç kronu yani yaklaşık 1,5 milyon euro teklif ettiğine dair bir söylenti var. Tabii oyuncu mu istemedi, kulübü mü istemedi, nasıl bir durum oldu tam olarak bilemiyorum. Ama ben çok kısa bir süre içerisinde transfer yapacağını düşünüyorum. Hele bir de takımı bir üst lige çıkamazsa gelecek kış transferinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyorum. Aynı zamanda çok daha üst profilde takımların peşine düşeceğini düşünüyorum. Sanırım bu video için ve Olderheim için söyleyeceklerim bu kadar. Hatta çok yüksek ihtimalle yaz transfer dönemi sona erene kadar Norveç Ligi ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadar olacak analiz olarak. Avrupa'daki diğer ligler sona erdiği için diğer liglerden takip ettiğim oyuncular hakkında paylaşım yapmayı düşünüyorum. Vakit ayıran buraya kadar izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalımın büyümesine yardımcı olmak için abone olabilir. Yaptığım paylaşımları kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Oyuncuyu veya videoyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakabilirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.